Merhaba. Geçmişte burun endoskopisi videosu çekmiştim. Hani endoskopik muayenenin nasıl yapıldığı yönünde. Hastalardan işte kulağımıza da böyle bakılıyor mu, boğaza da böyle bakılıyor mu şeklinde meraklı sorular geliyor. Rutin muayeneyi endoskopla yapmak mümkün. Bu benim tabii tercihim. Aslında asistandan da işte kafa lambamız vardı. Arkada bir ışık kaynağından ışığı düşürüp bakmaya çalışırdık. Veya ışıklı sistemler var. Yine ışıklı kafa lambaları var. Doğrudan ışığı oraya düşüren. Aslında bunların hepsi geçerli yöntemler. Ama insan zaman içinde kendi yöntemini buluyor. Ben bütün bölgelerin bakılmasında endoskop kullanıyorum. Merve şimdi bir yakınlaş bana doğru. Muayene için kullandığımız optiğimiz bu. Bunun dış çapı 2,7 milimetre. Burada ışık kablosunun girdiği yer. Optik sistem olduğu için ucundan aydınlatıyor ve aynı şekilde görüyor. Gördüğü yerde kamerayı taktığımız yer burası. Bunu sisteme bağladığımız zaman görüntüyü hem izleyebiliyoruz hem istiyorsak kaydedebiliyoruz. Şimdi ben size bu muayene yöntemini göstermek istiyorum. Burada önce ağza bakıyoruz. Ağızda sağ bademcik loju, sol bademcik loju, küçük dil, dilin altı, dili de görüyoruz bu arada. Boğazın arkası, lenf dokuları, yanak içi, dudak içi, ön dişler, sol tarafta da bunu yapıyoruz. Sonra yukarı doğru bakıyoruz. Üst yanak, sol yanak, dişler, damak. Sonra kulağa bakıyoruz. Burada bir duralım. Kulak kanalı, burada bir infeksiyon vesaire varsa görebiliyoruz. Kulak zarını görüyoruz. Kulak arkasına bakıyoruz. Aynı şeyi sol tarafta da kulak zarına bakıyoruz. Görüntüyü durdurup daha detaylı inceleyebiliyoruz. Sonra buruna geçiyoruz. Sağ burun deliği. Burada burun eti önde görünüyor. Ağası salgılar var. Varsa böyle salgıları değerlendirebiliyoruz. Mukozanın rengine bakabiliyoruz. Alt burun eti ve burun orta hattından geriye doğru ilerliyoruz. Yine mukozaya ve salgılara bakıyoruz. Genze ulaşıyoruz. Geniz eti bu bölgede olur. Bu hastanın geniz eti yok. Burada işte Özteki kanalının ağzını görüyoruz. Yutkunduğumuz zaman salgıların hareketine bakıyoruz. Ondan sonra biraz çekip tekrar ilerliyoruz. Orta burun etine bakıyoruz. Onun rengine, orta burun pasajına bakıyoruz. Yine arkaya doğru ilerleyip sinüslerin boşalma yollarına bakıyoruz. Orta burun pasajının arkası, sifone etmoid reses arka sinüslerin boşalma yollarına bakıyoruz. Oradan yukarı döndürüp koku bölgesine bakıyoruz. Koku alma sorunu olanlarda bu bölgede mesela ödem veya burayı engelleyen polip gibi oluşumlar olabiliyor. Bunları değerlendiriyoruz. Sonra tekrar sola bakıyoruz. İşte burada bir hastanın bir eğriliği var mesela çıkıntı ama altından üstünden hava geçişine izin veriyor. Alt burun etinde meydana getirdiği oyuntuya bakıyoruz. Mukoza şişmelerine bakıyoruz. Burada da genze bakıyoruz. Özteki kanalının ağzı, torus tubarius bunlar anatomik yapılar. Geniz akıntısı varsa salgıyı değerlendiriyoruz. Yine orta burun pasajına bakıyoruz. Burada sinüsün drenaj yolu, unsinat kemik. Buradan salgı geliyor mesela. İnce salgılar var. Bunları da görebiliyoruz. Yine geniz akıntısı veya kronik sinüzitli hastalarda burayı değerlendirmek çok önemli. Koku bölgesine bakıyoruz. Ve bu kadar. Yaklaşık 2 dakikalık bir muayene. Bu şekilde endoskopla genellikle aydınlatma ve görüntü eşliğinde gözden fazla bir şey kaçırmıyoruz. Bu şekilde muayene yaptığımız zaman teşhisleri belirleyip tedavisini vermek daha etkin olabiliyor. Teşekkürler.